Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve lila olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Daha büyük yapmak isteyenler şu arka haroşa sayılarını benden birkaç sıra fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de bu haroşa sayılarını azaltabilir. Örerken sizlere gerekli hatırlatmalarımı da yapacağım. Hanımlar, ben patiğimin şu yan bölümlerinde, bu bölümlerde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle yedek iki şiş daha kullandım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı hanımlar. Patiğimize burun kısmından lila ipim ile başlıyorum. 9 ilmek olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir ilmek daha atıyorum. 9. 9 ilmeğimi attım. Önce şu ucumuza düğüm atıyorum. Patiğimizin burun kısmında haroşa örgü yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Evet, şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipim eğer sol taraftaysa ön yüzde 100 demektir. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Artırmayı ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya şöyle artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın buraya da yine tekrar artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Hanımlar, arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Artırmalar devam ediyor. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Yeniden buraya ilmek attım. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Tekrar artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi de 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine aynı işlemi yapacağız. 2 ilmek öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüp tekrar artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, bu modelimizde şişimizde toplamda 27 ilmeğimiz olana kadar burun kısmında artırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 27 ilmek olana kadar artırmaları tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim 27 ilmekten sonra arka yüzde ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Şu modelimizi yapacağız. Ön yüzde modelde birinci sıradayız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Burada krem ipimi ekleyeceğim. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ve üçüncü ilmeğimi örüp bakın ilk 3 ilmeğimi ördüm. Krem ipimin ucunu hemen buraya düğümlüyorum. Bu renkli ipimiz burada bekleyecek. Krem ile devam edeceğiz. Modelde birinci sıramız. Bir lila örmeden alıyorum. Buraya 3 ilmek kremimi düz öreceğim. 1, 2, 3. Bir lila örmeden alıyorum. 3 ilmek kremimi düz örüyorum. Bir lila örmeden aldım. 3 kremimi düz ördüm. Bir lila örmeden aldım. 3 ilmek kremimi düz örüyorum. Bir lila örmeden aldım. 3 krem ilmeğimi düz ördüm.
bir lila örmeden aldım ve son 3 ilmeğimi düz örüyorum. Modelde ilk sıramı tamamladım. Geri döndüm. Arka yüzde modelde ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyiz şu anda. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. İp benden tarafta. Lila ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. Lila ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Ve son 3 ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra krem ilmeklerimi düz örüyorum. Lila ilmeğimi örmeden aldım. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Lila ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ön yüzde 3. sıramızı yine aynı şekilde yapıyoruz. Ve son 3 ilmeğim krem, hepsini düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. ve sonuncu sıradayım hanımlar. Bu sıramda krem ilmeğimi aldıktan sonra, kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğim. Bakın lila ilmeğimi de düz örüyorum. İlmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. 4 sıradan oluşan ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ördükçe model kendini gösterecek. İlk modelde model kendini çok belli etmiyor. İlerledikçe model kendini gösteriyor. Bu aşamada ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipi kendime doğru aldım ve sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. 4 sıradan oluşan ilk modeli tamamladım. Şimdi aynı modelimi bu defa lila ipimle yapacağım. Krem ipim burada beklesin. Krem model kaydırmalı bir model. Modelimizi krem ipimizle yaparken ilk 3 ilmeğimizi krem ile örmüştük. Lila ipimizle modeli kurarken bu defa ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane kremi örmeden aldım. İlk ilmeğimi ördüm, bir kremi örmeden aldım. Modelin devamında 3 tane lila örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Model kaydırmalı şekilde böyle kuruluyor. Tekrardan 3 ilmek lilamı örüyorum. Bir kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum. 3 lila ördüm, bir krem örmeden aldım. Tekrar 3 lila ördüm, bir krem örmeden aldım ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Örmeden aldım. Krem ilmeklerimizi ip benden tarafta arka yüzde örmeden alıyoruz. Lila ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tekrar krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde düz olarak ördüğüm lila ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de lila ipimle ters ördüm. Ön yüzde modelde 3. sıradayız hanımlar. Tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu sırada yine krem ilmeklerimi örmüyorum. Lila ilmeklerimi düz örüyorum. Kremlerimi örmüyorum. Lila ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıramız böyle. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. ve sonuncu sıramızda da yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız bakın krem ilmekleri de yine düz olarak örüyoruz. 4 sıradan oluşan ikinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz hanımlar. Model bu şekilde bir lila bir krem olacak şekilde her 4 sırada bir kendini yenileyerek devam ediyor. Yine ön yüzde bu sonuncu sıramızda renk geçişi yapacağım için ipi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmedim. Bakın ikinci modelimizi de böyle oluşturmuş
olduk hanımlar. Şimdi renk geçişi yaparak aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yani krem modelde ne yapmıştık? 3 krem örmüştük. 1 lila örmeden almıştık. Bu şekilde modele başlamıştık. Ve 4 sıradan oluşan modeli tamamlamıştık. Krem ile modeli tamamladıktan sonra bu defa tekrar lila ipimizi alacağız. Hemen şurada lila modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde lila modeli yapacağız. İlk ilmeği ördükten sonra bir krem örmeden alacağız. 3 ilmek lila öreceğiz. Bir krem örmeden alıp 3 lila öreceğiz. Model böyle gidecek hanımlar. Toplamda birlikte buraya 2 tane modelimizi kurduk. Hanımlar ben bu patiğimin bu ön bölümüne toplamda ne kadar model yaptım hemen söyleyeyim. Ben şu krem modelleri saymadım. Bakın şurada görünen lila. Yuvarlak yuvarlak model görünüyor. Bunları saydım. Buraya bu lila modellerden toplamda 4 tane yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4. Modellerin hepsini sayacak olursak bakın burada bir krem, bir lila, bir krem, bir lila, bir krem. Bu şekilde de sayabiliriz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda lila ve krem modellerin sayısı 8. Ben lila modelleri, lila modelleri saydım. Toplam 4. lila modelime kadar yaptım. Ardından bilek bölümüne geçtim. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından modelimize birlikte devam edelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümündeki modelimi tamamladım. Bu lila desenimden toplamda 4 tane yaptım. En son 4. modelimin 4. sırasını ördüm lila modelimin. Şimdi lila ipimi kullanmayacağım. Şöyle krem ipim ile devam edeceğim hanımlar. Bir diş haroşa öreceğim krem ipim ile. İlmeklerin tamamını böyle krem ile öreceğim. Şimdi lila ipimi de keseceğim. Şöyle lila ipimi bu aşamada artık kullanmayacağım. Patiğimizin kenar bölümünde tekrar kullanacağız. Şimdi lilamı kestim. İpimin ucunu buraya düğümledim. Patiğim sökülmesin diye. Buraya krem ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizi şu an ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de yine düz olarak örelim. Ardından buluşalım. Evet, bir diş haroşamı krem ipim ile ördüm hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını yine sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Artık patiğimizin devamında tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız. İlmeklerimin hepsini bu şekilde örüyorum. Hepsi haroşa. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Şimdi bilek kesimini yapacağız hanımlar bu aşamada. Toplamda 27 ilmeğimiz vardı. Bu ilk kenardaki 9 ilmeğimizi örüyoruz. Şu kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimizi ördüm. Şimdi bilek bölümünde şurada 9 ilmek kesim yapacağım. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Birinci ilmeğim. Bakın şu ikinci kesimim. Üçüncü kesimim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek kestim hanımlar. İlk 9 ilmeği ördüm. 9 ilmek kestim. Burada kalan 9 ilmeğimizi de öreceğiz. Bu şekilde bilek kesimini de burada yapmış olduk. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Öncelikle patiğimizin hanımlar bu sağ kenarını yapacağız. Ardından bu sol kenarını yapacağız. Bu sol taraftaki 9 ilmek burada bekleyecek şimdilik. Şimdi burada krem ile bakın 2 diş haroşa oluştu. Burada da 9 ilmeğimiz var. Burada krem ipim ile toplamda 4 diş ilmek öreceğim. Şu 2 ilmek yani şu 2 diş haroşa hariç buraya 9 ilmek ile 4 diş haroşa öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyim. Bu 9 ilmeğimi örüyorum. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine bu 9 ilmeğimi örüyorum. Böylece 9 ilmek ile bir diş haroşamızı yapmış olduk hanımlar. Bu şekilde. Bakın şu ilk 2 diş haroşayı saymıyoruz. Bir diş haroşa oldu. Buraya 3 diş haroşa daha öreceğiz. 4 diş haroşa olacak. Burayı 4 diş haroşaya tamamlayalım. Gelelim. Evet, buraya 4 diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi artırmalar yapacağız. Şu bilek kenarından, şu sol tarafta. Öncelikle burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Kenarda son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmek kaldı. Burada en son ördüğüm haroşa ilmeğin
şu kısmına girerek, haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeği de örüyorum. Yani artırmamı yapıyorum ve sonuncu ilmeğimi de ördüm. Artırma yaptım. Böylece 10 ilmek oldu. Ön yüzde artırmayı yaptık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Bu bilek kenarındaki artırmalar sadece ön yüzde yapılıyor. Tekrar ön yüzdeyim. Aynı işlemi yapacağım. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Son bir ilmek. Bakın son bir kaldı. Öndeki ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek daha artırdık çünkü. Tekrar arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa örüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Tekrar son bir ilmek kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın son bir ilmek kaldı. Şu haroşa kısma girerek burada bu ilmeğimi düz örüyorum ve sonuncuyu da düz ördüm. Şimdi de 12 ilmek oldu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar son bir ilmek kalana kadar örüp artırma yapacağız. Şu anda burada hanımlar 12 ilmek oldu. 14 ilmek olana kadar artırma yapmamız gerekiyor. Şimdi artırmaları tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, burada 14 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. Kenarımızı 14 ilmek olarak örmeye devam edeceğiz. Bakın arka yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını haroşa örüyorum. Artık 14 ilmek ile devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine bu defa bakın ön yüzdeyim, artırma yapmıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Evet. Şimdi hanımlar, biz bu patiğimizin kenarına ne kadar yapacağız hemen söyleyeyim. Ben hanımlar şu ilk haroşadan itibaren bakın lila modelden sonradan sayıyorum tamamını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 11 diş haroşam olmuş. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 17 diş haroşa ördüm hanımlar. 17 diş şuradan buraya kadar. Daha büyük yapmak isteyenler burayı 20 diş haroşa olarak örebilir. Daha büyük yapmak isteyenler. Daha küçük yapmak isteyenler de burayı 15 diş haroşa olarak örebilirler. Ben 17 diş ördüm. Şimdi patiğimizin kenar bölümünü tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, buraya toplamda 17 sıra haroşamı tamamladım ve geldim. Artık kenarımızı tamamladık. Buradaki ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Sağ kenarımızı bitirdik. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Hemen şu kenara da 2 tane zincir atıp ipimi kesiyorum. Sağ kenar tamamlandı. Geldik sol kenara bu şekilde. Şimdi buradaki 9 ilmek ile başlıyoruz hanımlar. Ön yüzde hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine ipimin ucunu düğümleyeceğim. Sağ kenarı nasıl yaptıysak hanımlar sol kenarda aynı şekilde yapılacak, hiçbir farkı yok. Şimdi bu 9 ilmek ile buraya şu ilk 2 diş haroşa hariç toplamda 4 diş haroşa öreceğiz. Ardından artırmalarımıza başlayacağız sağ kenarda olduğu gibi. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. Bu 9 ilmeğimi arka yüzde de yine düz örüyorum. Hanımlar, böylece 9 ilmek ile buraya bir diş haroşamızı örmüş olduk. Şimdi hanımlar, buraya şu 2 diş haroşa hariç bakın bir dişini ördük. 4 diş haroşayı tamamlayalım, gelelim. Evet, 4 diş haroşamı ördüm, geldim. Şimdi artırmalara başlayacağız. Hemen şu bilek kenarından. Bu defa artırmamızı hemen bu sağ taraftan yapacağız. Bakın kenar sağ tarafa geliyor. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen öndeki ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Sol kenarın artırmasını da bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa örüyoruz. Artırmalar sadece ön yüzde kenar ilmeğini aldıktan sonra yapılacak sol kenarda.
Tekrar geri döndüm. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen öndeki ilmeğin haroşa kısmına girerek bakın şuraya artırmamı yapıyorum ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Hanımlar, böylece şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde sağ kenarda 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Bu sol kenarda da aynı şekilde yine 14 ilmek olana kadar artıracağız. Ardından haroşalarımıza 14 ilmek olarak devam edeceğiz. Sonrasında ben bu kenara toplamda şu baştan itibaren 17 diş haroşa örmüştüm. Buraya da yine aynı sayıda sırada haroşalarımı öreceğim. Sizler bu kenarı kaç sıra yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte bu sol kenarımızı da tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, sol kenarımı da tamamladım. Yine burada da toplamda 17 diş haroşam var. Artık burayı da tamamladığımıza göre ilmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Birazdan patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız. Üst bölümünü burada tamamlamış olduk. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şimdi bu aşamada hanımlar şöyle kesimimi tamamladım. Patiğimizin şu kenar bölümlerini yapacağız. Videonun başında dediğim gibi yedek işlerimi burada kullanacağım. Bir yan bölümlerden ilmekler çıkaracağız. Şöyle ki ilk sıra ilmeklerimi lila ipim ile çıkaracağım. Şu krem ilmeğimin içinden lila ipim ile şöyle öncelikle bir ilmek çıkartıyorum. Bakın buralarda kenar ilmek yerleri var. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimin ucunu hanımlar buraya düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin diye. İlmek çıkartmaya devam edeceğim. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi tekrar çıkarttım. Devam ediyorum. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz hanımlar. Biz bu ilmek çıkartma işlemine şu burun kısmına kadar devam edeceğiz. Buraya kadar ben 44 adet ilmek çıkarttım. Siz şuraya benden birkaç sıra haroşa fazla yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden birkaç ilmek fazla olacaktır. Ya da şu kenar bölümüne eksik haroşa yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden birkaç ilmek eksik olacaktır. Ama ben dediğim gibi şu kısma kadar 44 ilmek çıkarttım. Şimdi buradaki ilmeklerimizi çıkartalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu kısma kadar 44 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmındayız. Patiğimize 9 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek başladığım yerden 9 ilmek çıkaracağım. Misinalı şiş kullananlar aynı işe ilmek çıkararak devam edecek. Ben kullanamadığım için yedek şişimi kullanacağım burada yine. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine burayı düğümlediğim için şöyle tığ ile girerek sıkı burası biraz ilmeğimi çıkarttım. Şu birinci ilmeğim. Sırasıyla hanımlar bakın. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. 9 ilmek olarak başlamıştım hanımlar. 9 ilmek başladığım yerden tekrar 9 ilmek çıkartacağım. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4. Şu 5. Şu ucundaki bir de atlatarak gizleyelim. 6. 7. 8. 9 ilmek de burun kısmından çıkarttım. Bu şekilde. Şimdi diğer kenardan ilmek çıkaracağım bir diğer şişimi kullanarak. Hanımlar, karşı taraftan 44 ilmek çıkartmıştım. Bu kenardan da 44 ilmek çıkartacağım. Hemen bir diğer şişime yine kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyorum. Şöyle 3, 4, 5, şu uca kadar 44 ilmek çıkaracağım. Siz bu kenara kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenara da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Bu şekilde ilmekleri çıkartıp gelelim. Evet, bu kenardan da 44 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Yine haroşa hanımlar burada. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Böyle. Bu şekilde. Şimdi önce şu ilk şişimizdeki ilmekleri, sonra şu uçtaki ilmekleri, sonra da diğer taraftaki ilmekleri şu uca kadar haroşa örelim gelelim.
Evet hanımlar, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın kenarımızda bir diş haroşamız oluştu lila ipimiz ile. Şöyle. Şimdi haroşalarımıza devam edeceğiz fakat krem ipimizi kullanacağız. Lila kullanmayacağız. Hemen şöyle ilk iki ilmeğimi ördükten sonra artık lila ipimi kullanmayacağım için şöyle keseceğim burada. Şöyle ucunu düğümleyeceğim. Haroşalarıma krem ipim ile devam edeceğim. Lila ile bir diş haroşa oldu. Krem ile 3 diş haroşa daha öreceğim buraya. Şöyle bakın, ilmeklerin tamamını burada krem ile öreceğiz hanımlar. Şöyle diğer uca kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Tekrar arka yüzde de yine düz öreceğiz. Krem ile bir diş haroşa olacak. Toplamda hanımlar bir tanesi lila, 3 tanesi krem, 4 diş haroşa ördüm ben bu kenara. Daha büyük yapmak isteyenler 40 numara gibi buraya krem ile 3 diş değil de 4 diş haroşa yapabilir. 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da krem ile 2 diş haroşa daha yapmaları yeterli olacaktır. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenar bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin kenar bölümünü tamamladım geldim. Biri lila, üçü krem, toplamda burada 4 diş haroşam oldu. Şimdi burundan başlayarak patiğimizin tabanını öreceğiz. Öncelikle tabanımızı örebilmek için bu kenardaki ilk 44 ilmeğimi normal örmem gerekiyor. Bu şekilde burun kısmındaki şu 9 ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilk 44 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmına geçtik. Şimdi buradaki 9 ilmeğimi de öreceğim. Buralar artık tamamen haroşa devam edecek yine. Şimdi 9 ilmeğimi ördüm. Hanımlar, tabanımız 15 ilmek olacak. 15 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Kenar şişten bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Taban bölümde ipim hep karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi buradaki 10 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şimdi de diğer şimdiden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim. Yine bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi örüyorum şimdi. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Tabanda 15 ilmek olana kadar bu şekilde yanlardan birer ilmek alarak öreceğiz. 13 ilmeğimi ördüm. Yandan da bir ilmek örüyorum. 14 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 14 ilmeğimi öreceğim. Ve kenardan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 15 ilmek oldu. Artık tabanımızı 15 ilmek olarak öreceğiz hanımlar. Kesimler başlayacak. Yapacağımız işlem şu: 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. ilmekte kesimi yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 14 ilmek öreceğim. Yani bu şimdi 15 ilmek vardı. Burada son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 15. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi örüyorum. ...15. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Taban 15 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. 14 ilmeği öreceğiz. 15. ilmekte kesimimizi yapacağız. Her kesimde yanlardaki şişlerdeki ilmekler birer birer azalıyor. Bakın, yine 15. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Tabanımız 15 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi tabanımızı örelim, ardından buluşalım.
Evet hanımlar, tabanımı ördüm ve geldim. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimin arka bölümünü yapacağım. Arkaya geçtik şu anda. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu arka kısımda, yani topuk kısmında son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 14 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın, kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttım, geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Burada da hemen kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Son 2 ilmeği kestim ve bakın, bir sonraki kenar ilmek yerinden tekrar ilmek çıkarttım. Geri döndüm yine. İp karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum sevgili hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Artık burada örmeye devam etmeyeceğiz. İlmeklerimizi keseceğiz. Şu an ön yüzdeyim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Patiğimizin örgü bölümü burada tamamlanmış oluyor. 2 sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Birazdan ona geçeceğiz. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını önce kesiyorum. Şöyle, burada bir yarım ilmek aldım galiba, hemen bir düzelteyim. Evet. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Hemen bu aşamada tığımı alacağım. Şöyle kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı önce düzlüyorum. Şöyle bir de zincirimi çektim. Kenar tığlamam var. Dediğim gibi 2 sıradan oluşuyor. İlk sırasını krem ipimle yapacağım. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Yani sık iğne tekniğiyle bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Şu kenarımızdan kalan ipimizin ucu vardı. Onu da arada gizleyerek götürüyorum. Kenar tığlamamızda ilk sıramız bu. Bunu çok sıkarak yapmayalım hanımlar, yoksa patik boğazı dar olur, ayak zor girer. Biraz böyle gevşek yapalım. Esnek olsun. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk sırayı tamamladım. İlk başladığım yere kadar tığlamamı yaptım. Buraya bir tane zincir çekip krem ipimi kesiyorum. Hemen krem ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle arka bölüme, ilmek aralarına tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum. İkinci sırada da lila ipimi kullanacağım tığlamada. Şöyle bir lila ipimi alıyorum tekrar. Öncelikle şöyle tığım ile buraya şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Şimdi de ters sık iğne tekniği uygulayacağım. Hemen bitirdiğim yerden itibaren şöyle ilmeğimi sabitledim öncelikle. Geri geri gideceğim hanımlar. Bakın, bir gerideki krem kenar ilmek yerine krem sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Geri geri gidiyoruz. Bu şekilde zorlananlar olursa da normal, bu sıramızda da yine ilk sırada olduğu gibi, yani krem ile yaptığımız gibi düz sık iğne tekniği ile bu ikinci sırayı da yapabilirsiniz. Bu şekilde ters sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızı yapıyoruz. Yine patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet, kenar tığlamamda ikinci sırayı da tamamladım. En son buraya da bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum.
Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Patiğimiz bu kadardı. Şöyle arka lila ilmek aralarına girerek şöyle ipimin ucunu gizliyorum. Evet. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Patiğimiz şöyle. Haroş örgü olduğu için bakın gayet esnek. Şöyle de göstereyim yandan. Ayağı saran hoş bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok kolay, güzel, şık bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu. Model şöyle. Diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.